Kale arkasında maçı izleyenler iyi bilirler. Ceza sahasında bir sürü futbolcu varken kaleyi karşıdan gören bir noktadan şut atılır. Kalabalıktan top bile görünmez ama o anda sahada bir kişi o topu takip eder. Tam gol zannettiğin anda köşeye bir el uzanır, top kornere gider. Bir kalecinin o kurtarışı her şeye bedeldir. Futbol dünyasında kaleci yetiştirme konusunda Almanlar birçok alanda olduğu gibi yine en iyilerden biridir. Andreas Köpke, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp ve daha birçok başarılı Alman kaleci sayabiliriz. Eğer bir 90 dakikayı daha kalesini başarılı bir şekilde tamamlayabilseydi, şu an bu isimler arasında onun da adını rahatlıkla sayabilirdik. Tutunamayanların bu bölümünde size anlatacağım isim, geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş formasını da giyen Alman kaleci Loris Karius. ...22 Haziran 1993 günü Kristin ve Harald Karius çiftinin oğlu dünyaya geldi. Adını Loris Sven koydular. Motokrossçu olan baba Harald Karius'un en büyük hayali oğlunun da kendisi gibi motokrossçu olmasıydı. Annesi ise buna tam anlamıyla karşı çıkıyordu. Karius ve dedesi bir gün yerel bir stadyumda maç izlerler ve ardından Karius için her şey değişir. O yaşta futbolcu olmayı aklına koyar. Bu konudaki en büyük destekçisi de dedesidir. Futbola hiç ilgisi olmayan babasını buna ikna etmek için dedesinden de güç alarak Pestalozzi Gymnasium Biberach isimli kursa kaydolur. Tek amacı ne kadar hızlı geliştiğini ve kalecilik konusunda ne kadar yetenekli olduğunu babasına ispat etmektir. Karius yerel takımlarla antrenmanlar yapıyor ve yeteneklerini geliştiriyordu. Babası da artık ikna olmuş, oğlunun başarıları karşısında gururla onu izliyordu. 2001'de Mettenberg Jugend'de başlayan futbolculuk kariyeri ardından SSV 1846'da devam etti. 2005 yılına kadar burada forma giydikten sonra ülkenin büyük takımlarının radarına girmeye başladı. 2005 yılının yaz aylarında Stuttgart'ın minik takımına katıldı. 2008'de U17 takımına yükseldi ve Karius'un hayatındaki kırılma noktalarından biri 2009 yılında gerçekleşiyordu. İngiliz kulübü Manchester City genç kaleciyi İngiltere'ye davet etti. City beğendiği bu genç kaleci için şu anki transfer piyasası göz önüne alındığında çok komik bir fiyata sadece 300 bin euroya transfer ediyordu. Her şeyin çok iyi gideceği düşünülürken Karius bir türlü bekleneni veremedi. 2 sezonda U18 ve rezerv takımla maçlara çıktıktan sonra City onu tekrar Almanya'ya gönderdi. Bir sezon Mainz'da kiralık oynadıktan sonra sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Mainz'la anlaştı. Belki o zamanlar bunun farkında değildi ama Mainz'daki antrenörler onu çok daha iyi yerlere taşıyacaktı. Kiralık olarak geçen ilk yılında çoğunlukla yedek bekleyen ya da ikinci takım ile sahaya çıkan bir futbolcu olsa da transfer olduktan sonra takımın as kalecisi olmayı başardı. Karius, Mainz formasıyla Bundesliga'da 2013-14 sezonunda 23 maçta 9 kez, 2014-15 sezonunda 33 maçta 11 kez ve 2015-16 sezonunda 34 maçta 9 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Onun bu başarılı performansı tabii ki yeniden büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Liverpool, Atletico ve daha birçok kulüp Karius için Mainz ile sık sık görüşüyordu. 2016 Mayıs ayına geldiğimizde Karius'u Mainz maçlarında doğrudan sağ kenarında izlemiş olan biri Liverpool'a getirdi. Bahsettiğimiz isim tabii ki Jürgen Klopp'tan başkası değildi. Daha önce City'ye çok düşük bir fiyata gelen Karius için bu sefer 6 milyon euro ödeniyordu. Karius ise ödenen bonservisten çok Liverpool'lu futbolcularla Anfield'a çıkacak olmanın gururunu yaşıyordu. Yine her şey yoluna girdi diye düşünmüş, mutluluktan havalar uçtuğu günlerde kolunu kırdı. Sezonun ilk maçlarını kaçırıyor, ilerleyen dönemde de ligde 10 maçlık bir periyotta forma şansı buluyordu. Bu maçlarda da kalesinde 12 gol görüp 3 maçı sıkıntısız geçiriyordu. İkinci sezonunda Mignolet ile daha sıkı bir rekabete girdi. Klopp ligin ilk 22 haftasında sadece 3 kez şans tanıdı genç kaleciye.
23. haftadan itibaren ise kale tamamen ona teslim edildi. Özellikle hücum hattında Salah, Mane ve Firmino ile harika bir futbol oynayan Liverpool'da Karius bazen kalesinde hatalı goller görüyor, fakat Jürgen Klopp her zaman genç kaleciye destek veriyordu. Liverpool yıllar sonra ilk kez bu kadar etkili futbol oynuyor, ligde istediği noktada olamasa da Şampiyonlar Ligi'nde finale emin adımlarla ilerliyordu. Salah atıyor, Karius kurtarıyordu. Çeyrek finalde eski takımı Manchester City'yi, yarı finalde ise Roma'yı eleyip finalde Real Madrid'in rakibi oldular. Kupadaki Real Madrid egemenliğine son vereceklerine inanan milyonlarca insan, Liverpool'un Karius'un hatalarıyla hüzne boğulacağını aklına bile getirmiyordu. Önce Ramos'un müdahalesiyle Salah sakatlanıp gözyaşlarıyla sahayı terk etti. Ardından Karius topu Benzema'nın önüne attı. Bu hatayı telafi etmeye çalıştıkları sırada da Bale'in uzaktan şutunda topun üzerine gelmesine rağmen büyük bir hata daha yapıp maçın Liverpool adına bittiğini söylüyordu. Büyük bir yıkım yaşayan genç kaleci maçtan sonra özür üstüne özür diliyordu. Klopp genç kaleciyi koruyan bir açıklama yapsa da yeni sezonda yeniden onu kaleye geçirip taraftarı karşısına alamayacağını biliyordu. Genç kaleci zaten çoktan ezeli rakipleri Manchester United taraftarının diline düşmüştü. Bir United taraftarı koluna Şampiyonlar Ligi final gecesinin tarihini ve Karius bir efsanedir yazısını dövme yaptırıyordu. Karius'un ölüm tehditleri almasıyla durum genç kaleci açısından daha karanlık bir hal alıyordu. Bu olaydan sonra medyada kız arkadaşının Karius'u terk ettiği iddiaları yayınlandı. Alman kaleci final gecesinin ardından psikolojik destek alıyor, bu yıkımı üzerinden atmaya çalışıyordu. Transfer sezonu açıldığında ise Liverpool formasını yeni sezonda giymesini daha da güç hale getirecek bir olay yaşandı. Liverpool, Roma'dan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i transfer etti. Liverpool'un eski oyuncularından Mark Lawrenson, Karius için şu yorumu yapıyordu. Klopp aldığı her oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirdi. Karius hariç. Karius'u bir istisna olarak görmek lazım. Onun dışında her oyuncuyu geliştirdi. Karius için durum böyleyken artık bitti gözüyle bakılan futbolculardan maksimum verim almasıyla ön plana çıkan Şenol Güneş ve Beşiktaş devreye giriyordu. Özellikle Fabri'nin takımdan ayrılışı sonrası bir türlü beklenen kaleci transferi gerçekleşmiyor, taraftarın baskısı günden güne artıyordu. Bir de sezonun ilk maçlarında Tolga'nın performansı yine saç baş yoldurunca kaleci transferi kaçınılmaz hale geliyordu. Beşiktaşlı yöneticiler 2 yıllık bir kiralık anlaşmasıyla kendisine yeniden bir yükselme noktası arayan Karius'u takıma kazandırdılar. Transfer gerçekleştikten sonra muhabirler Jürgen Klopp'a Karius ve Beşiktaş'ı soruyorlar. O da Beşiktaş oldukça deneyimli bir kadroya sahip. Türkiye Ligi'nde şampiyon olabileceklerini düşünüyorum. Şu an itibariyle çok iyi bir kaleciye sahipler. Karius için gerçekten çok mutluyum. O da böyle bir fırsat elde ettiği için çok mutlu, diyordu. Büyük umutlarla, heyecanla karşılanan Loris Karius, ülkeye ayak basar basmaz kartal pozu veriyor, yakışıklılığıyla da özellikle kadınların ilgisini çekiyordu. O da bu duruma güvenmiş olmalı ki sahadaki futbolundan önce Instagram'da kızlara yürümesi sosyal medyada gündem oluyordu. Zaten yurt dışında en az futbolu kadar birlikte olduğu kadınlarla da konuşulan bir isimdi. Karius, Beşiktaş forması altında bekleneni bir türlü veremedi. İlk sezonunda 30 maçta kalesinde 39 gol, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 10 gol gördü. Oynadığı 35 maçın sadece 6'sında kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş o sezon şampiyon Galatasaray'la birlikte 72 golle en çok gol atan takım olurken kalesinde Galatasaray'dan 10 gol daha fazla görüyor, ligi 3. tamamlıyordu. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda ise ligde 25 maçta 29 gol, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 11 gol yedi. Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'la oynanan 2 maçta kalesinde tam 6 gol gördü. Yediği birçok hatalı gol sonrası taraftarların da sabrı tükeniyor, eleştiriler üzerinde yoğunlaşıyordu. Ligin 24. haftasında 2-2 berabere kalınan Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın, kalesine gelen 2 şutu da kalesinde gol olarak gören Karius için gelecek sezon bizimle olmayacak, sözleşme şartları çok ağır diyerek Alman kalecinin fişini çekiyordu.
Pandemi sürecinde lige ara verilmesi kulüpleri maddi anlamda zora sokuyor ve futbolcuların ödemelerinde aksilikler yaşanıyordu. Karius'la yönetim arasında bu konu her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyordu. Sergen Yalçın eğer Karius giderse sezonun geri kalanını genç kaleciler Ersin ve Utku ile tamamlayabileceğini söylüyordu. Karius da bunu bahane ederek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırıp siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ediyordu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki aylardan biriken ödemeleri taksitler halinde ödemeyi teklif etseler de kabul edilmiyor, sezonun kalan aylarında oynamayacağı dönemin ücretini de talep ediyordu Karius. Sözleşmesini feshettiğini de Instagram hesabından duyuran Karius, "Bugün Beşiktaş'ta olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici ama şunu bilmelisiniz ki sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca çok sabrettim ve yönetimle sürekli konuştum. Aynı şeyler geçen yılda olmuştu. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler. Hatta maaş kesintisiyle alakalı yardım önerimi reddettiler" diyordu. Gözden düşen futbolcuların performansını yükseltmesiyle bilinen teknik adamlardan ne Şenol Güneş, ne Abdullah Avcı, ne de Sergen Yalçın, Alman kalecinin hayata dönmesine yardımcı olabiliyorlardı. Liverpool'a dönen Karius, sezon öncesi hazırlık kampına katılıyor, Alisson'un yedeği olarak kadroda kalması beklenirken Adrian yedek kaleci olarak belirleniyor, Karius bu sefer Almanya'ya Union Berlin'e kiralanıyordu. Ekim 2020'de katıldığı Alman takımında Şubat 2021'e kadar sadece 3 maçta 200 dakika forma giyebildi. Antrenmanlardaki kötü performansı ve sosyal medya davranışlarından dolayı Almanya'da sezonun en kötü transferleri arasında gösterilen kalecinin sözleşmesinin iptal edilerek Liverpool'a geri gönderilmesi konuşuluyor. İlerleyen dönemde neler olur şimdiden söylemek çok zor ama yeniden büyük bir takımda şans bulması oldukça zor görünüyor. Bazı kaleciler yedikleri hatalı gollerin ardından hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Bazıları ise bunu gerçekleştiremiyor. Buna yakın tarihteki en iyi örnek bence Loris Karius. Tutunamayanların bu bölümünde sizlere Alman kaleci Loris Karius'u anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki kariyerinde neler yaşayacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz. Video sonundaki sorumuza da gelecek olursak, Türkiye Ligi'ne büyük beklentilerle gelmiş ama fos çıkmış kaleciler deyince aklınıza kimler geliyor? Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşça kalın.